Herkese merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere el açması çıtır çıtır şahane bir kıymalı börek tarifimle geldim. Tarifimle ilgili tüm püf noktalarını videomun içerisinde bulabilirsiniz. Sizleri hiç bekletmeden hemen tarifimin yapım aşamalarına geçiyorum. Tarife öncelikle böreğin hamurunu hazırlamakla başlıyorum. Uygun bir yoğurma kabına 5 su bardağı un, 1 tatlı kaşığı kadar tuz, 1 yemek kaşığı kadar üzüm sirkesi, dilerseniz elma sirkesi de kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı kadar sıvı yağ, dilerseniz zeytinyağı da kullanabilirsiniz. Eklemiş olduğum malzemeleri kaşık yardımıyla şöyle bir karıştırıyorum. Daha sonra azar azar su ilavesi yaparak hamurumu yoğurmaya başlıyorum. Toplamda 1,5 su bardağı oda sıcaklığında bekletmiş olduğum suyu kullanıyorum. Suyunuz ne çok sıcak ne de çok soğuk olsun. Oda sıcaklığında bekletmeniz yeterli olacaktır. Hazırlayacağınız hamur gayet yumuşak, hafif ele yapışan bir kıvamda olması yeterli olacaktır. İlerleyen dakikalarda sizlere hamurun kıvamını daha yakından göstermeye çalışacağım. Hamur yoğurma kabında yeteri kadar yoğurup toparladıktan sonra hamurumu masaya aldım. Hafifçe altlı üstlü unladıktan sonra bir 4-5 dakika kadar bu şekilde yoğurmaya devam ettim. Hamurumuz mayasız bir hamur olduğu için bu tarz tariflerde hamurunuzu ne kadar iyi bir şekilde özlü bir kıvama gelene kadar yoğurursanız yapacağınız hamur işi tariflerinden de bir o kadar memnun kalırsınız. Hamurun kıvamını sizler de görüyorsunuz. Gayet akışkan bir kıvamda. Böyle hafif hamuru salladığınızda elinizden hafif kayıyorsa böreğinizin hamuru hazır demektir. Hamuru toparladıktan sonra bir kesme aparatıyla tam ortadan olacak şekilde ikiye bölüyorum. Böreğimi 2 eşit bezeden hazırlayacağım. Bölmüş olduğum hamurları bezeler haline getirerek unlamış olduğum tabağımın içerisine alıyorum. Hamurumuz mayasız bir hamur olduğu için dinlendirme aşamaları oldukça önemli. Hamurları bezeledikten sonra üzerlerini temiz bir poşetle örtüyorum. Ve daha sonra da temiz bir bezle örttükten sonra en az 15 dakika kadar bu şekilde dinlendirmeye alacağım. Hamurunuzu ne kadar çok dinlendirirseniz açmada da bir o kadar kolaylık sağlayacaktır. Hamuru yeteri kadar dinlendirdikten sonra zaten çok kolay bir şekilde açıldığını sizler de görüyorsunuz. En başta merdane ile hamuru açabildiğim kadar açıyorum. Dilerseniz merdane ile de aynı şekilde devam edebilirsiniz. Ya da benim gibi merdane ile yeteri kadar büyüttükten sonra da oklava ile inceltebildiğiniz kadar hamuru inceltebilirsiniz. Ara ara hafif unlayarak hamurunuzu açabilirsiniz. Ben hamurumu açarken beni tam olarak buraya kadar izleyen siz değerli takipçilerimden her zaman olduğu gibi yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında herhangi bir fikriniz varsa bunu benimle yorumlar kısmına yazarak paylaşabilirsiniz. Ayrıca tarifimde kullanmış olduğum tüm malzemeleri videomun altındaki açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Dilerseniz oradan bakarak da tarifimi deneyebilirsiniz. Hamuru yeteri kadar büyüttükten sonra tam ortasına gelecek şekilde bir tabak yerleştirdim. Kenar kısımlardan öncelikle 4 eşit parçaya bölüyorum. Bölmüş olduğum parçaları da tekrardan 4'e bölerek 8 eşit parça elde ediyorum. Bu aşamada hamurlarınızı teker teker açmanıza hiç gerek yok. Gerçekten bu yöntemle sizler de çıtır çıtır kat kat el açması bir börek elde edebilirsiniz.
Hamurların arasına sürmek için 150 gram eritmiş olduğum tereyağının içerisine bir miktar kadar da sıvı yağ ekledim. 3 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ekledim. Siz dilerseniz margarin de kullanabilirsiniz veya işlemin tamamında sıvı yağ ile de gerçekleştirebilirsiniz. Fırça yardımıyla eritmiş olduğum yağ karışımını hamurun her tarafına gelecek şekilde sürmeye özen gösteriyorum. Hamurun hiçbir tarafında kuruluk kalmaması gerekiyor. Aksi takdirde börekleriniz çıtır çıtır ve kat kat olmayacaktır. İyice sürdükten sonra kenar kısımlarından başlayarak ortaya doğru katlama işlemine başlıyorum. Unutmadan söylemek istiyorum. Kullanacağınız yağın mutlaka oda sıcaklığına gelmiş olmasına dikkat edin. Aksi takdirde hamurlarınız yumuşayacaktır ve pişecektir. Hamuru toparladıktan sonra hemen temiz bir tabağın içerisine alıyorum. Üzeri kapalı olması bu aşamada çok önemli. Kurumaması için üzerini streçle örteceğim. Ortam sıcaklığına göre yaklaşık 45 dakika kadar bu şekilde dinlendirmeye alacağım. Oda sıcaklığında hamurunuzu bekletebilirsiniz. Ve diğer hamurumu da aynı şekilde açtım. Ve kenarlarını da kesip yağ karışımından sürdükten sonra gördüğünüz gibi katlama işlemine devam ediyorum. Bu şekilde ikinci hamurumu da hazırladım. Ayrı bir tabağın içerisine aldım. Tekrardan üzerini streçle kapattım. 45 dakika kadar oda sıcaklığında dinlendirmeye alacağım. Hamurlar dinlenirken hemen iç harcını hazırlamaya geçiyorum. Derince bir tavanın içerisine yarım çay bardağı kadar sıvı yağını aldım. İçerisine doğramış olduğum 2 tane orta boy soğanı da ekledim. Soğanların çabuk diriliğini kaybetmesi için yarım tatlı kaşığı kadar da tuz ilave ettim. Soğanlar diriliğini kaybettikten sonra hemen kenarda 400 gram dana kıymayı da içerisine ilave ediyorum. Sürekli karıştırarak kıymanın içerisinde topaklanma oluşmasını engellemeye çalışıyorum. Sizlere de bu şekilde yapmanızı tavsiye ederim. Kıyma iyice kavrulurken ben kenarda 2 tane orta boy patatesi küpler halinde doğradım. Hemen iç harcının içerisine ekliyorum. Bu şekilde oldukça lezzetli oluyor. Sizlerin de yapmanızı tavsiye ederim. Dilerseniz içerisine yeşillik de kullanabilirsiniz. Eğer evinizde varsa içerisine ekleyebilirsiniz. 2 dakika kadar bu şekilde pişirdikten sonra içerisine baharat olarak tuz ve karabiber ilave ediyorum. Damak zevkinize göre farklı baharatlar da ekleyerek tatlandırabilirsiniz. İç harcı iyice piştikten sonra soğuması için artık kenara alıyorum. İç harcını hazırladıktan sonra hemen dinlenmiş olan hamurlarımı açmaya başlıyorum. 45 dakika kadar oda sıcaklığında dinlendirmiştim. Hamur gayet yumuşak bir kıvamda olduğu için ve yağlı olduğu için kolay bir şekilde açılacaktır. Kenar kısımlarından hafif çekiştirerek hamurunuzu inceltebilirsiniz. Önemli olan kenar kısımlarının ince olması. Yağlamış olduğum tepsinin içerisine açmış olduğum hamurumu hemen yerleştiriyorum. Hamuru tepsinin içerisine düzelttikten sonra soğumuş olan iç harcımı
tepsimin içerisine döküyorum. Eşit bir şekilde iç harcını her tarafına gelecek şekilde yayıyorum. Bu aşamada iç harcının mutlaka soğumuş olduğundan emin olun. İkinci hamurumu da gördüğünüz gibi aynı şekilde kenarlardan hafif çekiştirerek açmaya devam ediyorum. Bu şekilde açtıktan sonra tepsimin büyüklüğüne göre hemen tepsimin ortasına yerleştirerek hamurumu düzeltiyorum. Kenar kısımlarını hafif bastırarak da böreğimi bu şekilde hazırlıyorum. Böreğimi hazırlarken fırınımı da önceden ayarlamıştım. 180 derece alt üst ayar fırına getirdim. Kenar kısımlarını da bastırıp düzelttikten sonra bir miktar yağ karışımından artmıştı. Hemen böreğimin üzerine kalan tereyağı karışımını da üzerine gezdiriyorum. Hamur çok ince bir yapıda olduğu için bu kısmı ellerimle süreceğim. Yırtılmalar meydana gelebilir diye. Üzerine iyice sürdükten sonra ayarlamış olduğum fırınımın içerisinde altı üstü nar gibi kızarana kadar fırınımda pişireceğim. Sizlerin de gördüğü gibi üzeri nar gibi kızarmış ve oldukça çıtır çıtır kat kat şahane bir börek tarifi oldu. Videonun en başında sizlere çıtırtısını dinletmiştim. Gerçekten yapılışı da inanılmaz derecede kolay ve bir oldukça da lezzetli bir börek tarifi. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalıma hala abone olmadıysanız kanalıma şu an ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Hemen yanındaki bildirim zilini açarak da yeni yapmış olduğum tariflerden anında haberdar olursunuz. Tarifimle ilgili herhangi bir soru, görüş, önerilerinizi mutlaka yorumlar kısmına yazın. Yorumlarınız gerçekten benim için çok değerli. Tarifimi şimdiden yapıp deneyecek olanlara afiyet olsun, kolay gelsin. Sizler tarifimin güzelliğini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki farklı tariflerimde görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.